Steel Swarm Apocalypse. Claytoken oyun stüdyosu tarafından geliştirilen yeni nesil bir MOBA oyunu. Şu anda açık alfa test aşamasında olan bu oyunda klasik bir MOBA unsuru olan 2 adet karargah bulunmakta. Oyundaki ana amaç kendi karargahınızı korurken düşman karargahını yok etmek. Takım arkadaşlarınızla birlikte 5'e 5 mücadele ederek rakip takımın kulelerini yani vulkanlarını yıkın ve süper bilgisayarlarını düşürün. Nihayetinde düşman karargahını da yok ederek zafere ulaşın. Yeni nesil bir deneyim yaşatmayı amaçlayan SSA'de yıkım teması öne çıkıyor. Yüzlerce minyon sürüsüyle birlikte savaşıyoruz. Ve şehirler bütünüyle yok edilmek üzere tasarlanmış. Oyunda XPT olarak adlandırılan özel bir tank kullanıyoruz. XPT'ler zamanında imparatorluk tarafından üretilen atalarının bugünkü varisleri. Kaderlerinde ise nesillerdir olduğu gibi yıkım var. İçlerindeki güç ve kontrol hırsı savaşı beraberinde getirdi. Oyuncular ise savaşın getirdiği güç ve kontrol hırsıyla zafere ulaşmaya çalışıyor. İşte bu kıyamet döngüsü. Oyuna 5'e 5 karşılaşma aratarak başlıyoruz. 10 oyuncunun tamamı onayladığında pilot seçim ekranı karşımıza çıkıyor. Pilotlar XPT'lere simbiyotik olarak bağlılar. Bu yüzden seçtiğimiz pilotun bağlı olduğu XPT'yi kullanıyoruz. Bir pilot ya da XPT'nin aynı takımda yalnızca bir oyuncu tarafından seçilebileceğini unutmayın. Savaş arenasına ilk adımı karargahımızın hemen arkasında atıyoruz. Bu bölge bize yüksek can yenilenmesi sağlar. Bu yüzden canınız azaldığında B tuşuna basarak buraya ışınlanabilir ve can barınızı doldurabilirsiniz. Maç esnasında öldüğünüz takdirde bir bekleme süresinin ardından yine bu bölgede doğarsınız. Unutmayın, yüksek seviyeler yüksek yeniden doğma süresine sahiptir. Şehirde üst, orta ve alt olmak üzere 3 adet kulvar bulunuyor. Ve her kulvarda birer adet süper bilgisayar mevcut. Rakip süper bilgisayarlarını yok edebilmek için kulvardaki bütün vulkanları sırasıyla yok etmeniz gerek. Vulkanlar sabit savunma sistemleridir ve yaklaşan düşmanlara saldırırlar. Vulkanlara karşı ekstra dikkatli olmakta fayda var. Süper bilgisayarlara ulaşıp en az bir tanesini yok ederek de düşman karargahına hasar vermeye başlayabilirsiniz. Her 32 saniyede bir çıkan minyon sürüleriyle birlikte kulvarınızda omuz omuza çarpışacaksınız. Bu milyonlar bulundukları kulvardaki rakip süper bilgisayar yok edildiğinde bir üst seviyeye yükselirler. Rakibin 3 süper bilgisayarını da yok etmeyi başarırsanız tüm milyonlarınız bir kademe daha gelişecektir. Arenada kulvarlar dışında kalan ve ara sokaklarda oluşan büyük bir bölüm mevcut. Bu bölge tarafsız robotları içeriyor ve siz onlara bulaşmadığınız sürece herhangi bir tehdit oluşturmuyorlar. Sağ altta bulunan harita sayesinde arenada olanı biteni gözlemlemek mümkün. Kendinizi ve takım arkadaşlarınızı tank simgesi, rakiplerinizi ise üçgen olarak görebilirsiniz. Dost ve düşman minyonlar mavi ve kırmızı sürüler halinde gösterilir. Oyundaki yıkılmamış tüm vulkanları, süper bilgisayarları ve de karargahları görmek mümkün. Görüş alanınızda olmasa bile rakipleriniz belirli bir yakınlıkta olduğunda onları haritadan görebilirsiniz. Bir gözünüz mutlaka haritada olsun. Tankınızı arenada WASD tuşlarıyla hareket ettirebilirsiniz. W ve S tuşlarıyla ileri geri hareketlerinizi sağlarken tankınıza yön vermek için ise iki farklı yol bulunuyor. Bunların ilkinde A ve D tuşlarını kullanarak, ikincisinde ise sağ fare tuşuna basılı tutarak tankınızı döndürebilirsiniz. Tankınızla arazide bir tur atmak isteyebilirsiniz. Fakat cross country'de hareket kabiliyetiniz belirli bir ölçüde düşer ve daha yavaş hareket edersiniz. Taze asfalt üstünde değilken çamura bulaştığınızı unutmayın. Ayrıca kullandığınız XPT'nin hızı manevra yaparken ve geriye giderken doğal olarak düşecektir. Bu bilgi sizi arkanızı dönüp kaçmaya itebilir. Fakat tankınızın alacağı hasar vurulan bölgeye göre değişiklik gösterir. Her bir XPT ön, yan
ve arka bölgesinde farklı zırhlara sahiptir. En çok hasarı tankın arka bölgesi alırken en az hasar ön bölgeden alınır. SSA'de nişan almak için genellikle fare kullanılır ve sol fare tuşuyla ateş edilir. Ancak bazı XPT'lerde silahlar gövdeyle beraber döndüğü için sağ fare tuşu ile nişan almak daha etkili olabilir. Ayrıca her XPT'nin farklı menzili ve nişangahı vardır. XPT'lere özgü bir diğer şey ise özel cihazlarıyla donatılmış olmaları. Bu cihazlar sayesinde her XPT'nin kendine has yetenekleri bulunur. Bu yetenekleri Q, E ve R tuşları ile kullanabilirsiniz. Bazı yetenekler pasif olarak hali hazırda kullanılmaktadır ve herhangi bir tuş etkileşimi gerektirmez. Ayrıca kullandığınız yeteneğin yeniden kullanım için bir bekleme süresi mevcuttur. Her karşılaşmada oyuna 1. seviye olarak başlarsınız. Yakınınızda katledilen tüm düşmanlar size tecrübe puanı yani XP verir. Bu tecrübe puanlarıyla seviye atlarsınız. Düşman birimleri öldürdüğünüzde yanınızda takım arkadaşlarınız varsa kazanılan XP paylaştırılır. Tarafsız bölge robotlarını katlettiğinizde ise elde edilen XP yakındaki tüm oyunculara bölüştürülür. 5. seviyeye ulaştığınızda ulti yeteneğiniz aktifleşir ve her 5 seviyede bir yetenek geliştirme hakkı kazanırsınız. T tuşuyla teknoloji ağacını açıp A ya da B seçeneklerinden biriyle yeteneğinizi yükseltebilirsiniz. Seçiminizi fareniz ile yapabileceğiniz gibi Z ve X tuşlarıyla da yapmanız mümkün. 20. seviyeye ulaştığınızda yetenek ağacınızın son geliştirmesiyle birlikte level artışınız da tamamlanır. Hangi yeteneklerinizi geliştirmek istediğinizi aman dikkat seçin. Çünkü geri dönüş yok. Oyunda para olarak Zalyum denilen özel bir maden kullanılıyor. Zalyum elde etmek için düşman birimlerine son vuruş yapmanız gerekmekte. Topladığınız Zalyum ile tankınıza geliştirmeler satın alabilirsiniz. Karargahınızın arkasındayken U tuşuna basın ve Upgrade menüsünden tankınızı dilediğiniz şekilde güçlendirin. Ayrıca F tuşuna basarak fabrikadan farklı işlevlere sahip drone siparişi verebilirsiniz. Şehrin her yerine anında teslimat var, merak etmeyin. Oyun esnasında sol üst tarafta kırmızı ve sağ üst tarafta mavi takım görülmektedir. Buna ek olarak oyunun kaçıncı dakikasında olduğunuzu ve takım skorunuzu da görebilirsiniz. Ayrıca her oyuncunun pilotunu ve harita rengiyle birlikte canını da görmek mümkün. Son olarak Tab tuşuna bastığınızda oyunun o anki detaylı skor tablosu açılmaktadır. Bu tabloda yeşil, kırmızı ve mavi kuru kafaların olduğu bölüm sırasıyla öldürme, ölüm ve asist sayılarını gösterir. Zalyum simgesine sahip bu bölümden kazandığınız toplam parayı görebilirsiniz. Zalyum ve saat figürü dakikada toplanan parayı, yeşil ok ise dakikada toplanan XP'yi belirtir. Bu bölüm oyun içi yaptığınız teknoloji geliştirmelerinin türünü ve sırasını A ve B harfleriyle göstermektedir. Son bölüme geldiğimizde oyuncuların hangi upgrade'lere sahip olduğunu görebilirsiniz. Kendinize en uygun XP'yi bulun ve Zorm artıklarıyla dolu bu şehirde kıyamet vaktinin tadını çıkarın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla SSA içeriği için Ludan Games'i takip etmeyi unutmayın. Sevgilerle.